Osmanlı'da yaşanan Medusa olayının tüm gerçekleri. Medusa hakkında bugüne kadar pek çok efsane anlatılmıştır. Medusa bir kadındır. Saç örgüleri yılan şeklindedir. Baktığı insanı taş eder gibi söylenceleri geçersek, Medusa ile ilgili olarak bizim tarihimizde de çok az bilgi vardır. Kime sorsanız İstanbul Sultanahmet'te Yerebatan Sarnıcı'nda Medusa'nın mezarı, heykelleri var diyecektir. Dev mermer sütunlar birkaç mermer sütun üzerine, Medusa'nın kabartma taş üzerine işlenmiş yüzü ve saçları, yılanlı hali ve buna benzer figürler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Medusa ile ilgili bilgiler Yerebatan Sarnıcı tanıtım kitapçığında da yer almaktadır. Medusa ile ilgili olarak rivayetler, mistik hikayeler, inançlar ve benzeri birbirinden farklı birçok anlatım günümüze kadar ulaşmıştır. Anlatılanlar ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış bilemeyiz. Tarih belge ile yapılır diyenlere uyarak tarihin tozlu sayfalarını aralayalım. Medusa hakkında bugüne kadar ortaya çıkmamış, tarihi öneme haiz bir belge ile konumuza devam edelim. Yıl 1456. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asıllı bir heyet gelir. Sultana sunmak üzere birçok değerli hediyeler vardır yanlarında. Araya hatırlı kişileri, elçileri aracı yaparak Fatih Sultan Mehmet ile ısrarla görüşme talep ederler. Padişah gelen bu heyeti onca rica ve minnete rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmesi için Vezir-i Azam'ı görevlendirir. Venedik'ten gelen bu heyet çaresiz Vezir-i Azam ile görüşürler. Görüşmenin konusu Sultanahmet'te bulunan Yerebatan Sarnıcı ve içinde bulunan hazine ile ilgilidir. Görüşmenin konusu oldukça ilgi çekicidir. Hazineden bahseden heyet, Vezir-i Azam'a hazinenin yerini söylemez. Hazinenin yerini söylemek için şu şartı öne sürerler. Hazinenin yerini sadece padişaha söyleyeceklerdir. Bunun için tekrar padişahtan görüşme talebinde bulunurlar. Vezir-i Azam heyet ile aralarında geçen konuşmaları padişaha aktarır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi dehası bilinmektedir. Bu işin içinde bir iş olabilir diyerek heyetten bir temsilci ile görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte seçilen temsilci Fatih'in huzuruna çıkar ve şunları anlatır. Yerebatan Sarnıcı diye bilinen mekanın içerisinde bir hazine vardır. Hazine denilen şey altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine özel yapılmış bir lahit ve lahitin içindeki cesettir. Bu lahit ve içindeki ceset Venedikli elçiye göre hazine değerindedir. Cesedin Medusa diye adlandırılan efsanevi kişiye ait olduğunu belirtirler. Bu ceset mumyalanmış haldedir. Medusa diye tabir edilen yaratık, saçları yılan başından oluşan kadim bir varlıktır. Fatih Sultan Mehmet Han'dan talepleri ise kendileri için çok önemli olan bu lahti ve içindeki cesedi gelen bu heyete vermeleridir. Bu lahtin ve içindeki cesedin kendilerine verilmesi karşılığında da Fatih'e birçok şey önerdikleri bilinmektedir. Sırdaşa kadar intikal eden bu bilgiler arasında bir de şunlar vardır. Venedik'ten gelen elçilerin Hristiyanlarla bir alakası olmadığı, gizemli, paganist bir tarikatın üyeleri olduğu bilgisi de vardır. Bundan sonrası hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahtin çıkarılıp çıkarılmamasına izin vermediği ile ilgili sır, Abdülhamit Han'a kadar ulaşır. Abdülhamit Han bu eksik kayıtları büyük bir ilgiyle takip eder ve işin ehlilerine bu konuyu incelettirir. Abdülhamit Han'ın bu işle ilgilenerek takip etmesi, Medusa ile ilgili olarak tarihi yanlışların önüne geçilmesini sağlamıştır. Sultanın uzak görüşlülüğü sayesinde maksatlı olarak çarpıtılan bazı bilgilerin doğru bir şekilde günümüze kadar ulaşması temin edilmiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın gizemli olaylara, sırlı hikayelere olan ilgisi bilinmektedir. Sherlock Holmes'un hikayelerini İngilizceden Osmanlı'ya çevirdiği, okuduğu ve kütüphanesine koyduğu yine Homeros'un İlyada, Odisea isimli eserlerine de aynı şekilde çevirtip okuduğu bilinmektedir. Abdülhamit Han'ın Medusa ile ilgilenmesinin sebebi, sırdaştaki kayıtlardan hariç sultana bu konuyla ilgili olarak yine birkaç elçinin geldiği, vezirlerine Yerebatan Sarnıcı'ndaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldadıkları, bu konuyla olan ilgisini daha da arttırmıştır. Abdülhamit Han, devleti aliyenin bunca işi arasında bu konuyu da ihmal etmemiş, görevlendirdiği birkaç kişi ile bu konunun iyice araştırılmasını sağlamıştır. Medusa ile ilgili olarak gelen heyetle sultanın vazife verdiği görevliler temasa geçmiş, edinilen bilgiler padişaha rapor edilmişti.
Araştırma neticesinde gelen kişilerin kimlikleri ve ait oldukları teşkilatını öğrenen Sultan Abdülhamit Han bu heyetin taleplerini geri çevirmiş ve heyetten aktarılan bilgiler doğrultusunda da bu lahti çıkarmaya karar vermişti. Abdülhamit Han'ın görevlendirdiği bir heyet dervişin emri altında Medusa ile ilgili çalışmaya başlamış, bu ekibe Yıldız istihbaratının en seçkin üyeleri de eşlik etmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda yere batan sarnıcının bugün kapanan dehlizlerinde söz konusu lahit bulunmuştur. Burada kısa bir not almakta fayda var. Bugünkü yere batan sarnıcı birçok dehlizlere sahiptir. Bir ucu Haliç'e, bir ucu Ayasofya'ya, hatta Bindirek sarnıcı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Günümüzde gelene kadar dehlizler, duvarlar çekilmiş, ağızları kapatılmış ve birçok sırrı da örtmüştür. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın sırrı ortaya çıktı diye büyük bir hengame kopmuş ve bir olay medyada geniş yankı bulmuştu. Bir grup arkeolog ve bilim adamı eşliğinde yapılan bu çalışmalar neticesinde Ayasofya'nın 150-200 metre altındaki derinliklerde su kuyularının bulunduğu, İngilizlerin İstanbul'u işgal ettikleri dönemde İngiliz askerlerinin bu kuyulara girip öldüğü anlaşılmıştır. Askerlerin eşyaları da teşhir edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde dehlizlerin nereye kadar gidildiği bilinmiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ne aşamada bilinmiyor. Acaba yapılan bu çalışmaların Medusa'nın lahti ile ilgisi var mı? O da bilinmiyor. Yine geçtiğimiz günlerde İstanbul'un röntgeni çekilmiş. Bu çekimler neticesinde bugünkü Çemberli Taş'ın alt kısımlarında yere batan sarnıcı gibi birçok yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcın korunması ile ilgili medyada son zamanlarda da birçok haberler çıkmaktadır. Abdülhamit Han'ın araştırmaları netice vermiş ve lahit bulunmuştu. Abdülhamit Han lahti bizzat yerinde görmüş, tonlarca ağırlığındaki bu lahtin kapağı indirilmiş, lahtin içinde görenleri dehşete düşüren bir yaratık görülmüştür. İnsan başına benzer, kıvrımlı kıvrımlı dev bir yılan gibi mumyalanmış, ancak bozulmaya başlamış olan bu yaratığı orada bulunan çok az kişi görmüş ve onu görenler hayretler içerisinde kalmıştı. Abdülhamit Han bir fermanla lahtin derhal korunmaya alınmasını, görülen bu lahtin ve içindeki yaratığın kimseye anlatılmamasını emretmiştir. Abdülhamit Han bu konuyla ilgili olarak ne yapacaklarına dair istişarede etmek için derin ehli ulema ve gözü açık kimselerle çok gizli toplantılar yapmıştır. Yapılan bu toplantı neticesinde ortaya birçok görüş atılmasına rağmen şu görüş ağırlık kazanmıştır. Lahtin ve içindeki ceset halka çeşitli fitnelere sebep olunmaması için gizlenecektir. Ancak Abdülhamit Han, derviş ve sırdaşın bu konuyla alakalı bir tereddütleri vardır. Bu lahit tekrar saklanırsa bu lahtin sırrını bilen şer güçler buna büyük önem atfederler. Bu lahtin yerini tekrar öğrenebilirlerdi. Ertesi sabah ayrı bir heyetle konuyu istişare eden Sultan Abdülhamit Han yine zekice bir karar vermiştir. Lahit gün ışığına çıkartılacak ancak içindeki ceset ve yaratık gizlenecektir. Abdülhamit Han bu cesedin neye ait olduğunu merak etmiş ve öğrenmek istemiştir. Bu ceset neye ait olabilirdi? Bunun için yurt dışında ünlü bir biyolog bilim adamı getirtildi. Cesedi bu bilim adamına gösterdi. Cesedi gören bilim adamı dehşete düştü. Getirilen bu bilim adamı incelemesi neticesini padişaha sundu. Raporda şu ibareler oldukça dikkat çekiciydi. Bozulmaya başlamış olan dev görünümlü, insan başına benzeyen, yılan gibi kıvrılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozorla benzerlik taşıyordur. Bozulmaya başlamış olan bu mumya insan başını andırdığı için insan da denmekteydi. Ancak bu cesedi halk görseydi ne derdi? Belki de dev bir ejderha diye adlandırılacaktı. En ilginç olanı ise lahtin orada olduğunu ve lahtin sırrını bilen birilerinin asırlarca orada ayin yapmalarıydı. Bu sırrı Fatih döneminde Fatih'in bildiğine göre bu örgüt lahit ile ilgili sırrı kendi üyelerine lahitteki cesedi göstererek veriyorlardı. Fakat tarihe düşülen başka bir kayıta da rastlanmaktaydı. Söylenene göre bir çingene çocuğu dehlizlerin birine girmiş, çıkamamış, cesedi gördükten sonra o da sırra vakıf olmuş, dışarı çıktıktan sonra tüm İstanbul halkına ben Şahmeran'ı gördüm demesiyle bu söylentinin yayılmasıyla olayın boyutu başka bir yöne kaymıştı.
Kayıtlarda kopukluk olduğu için biz Karakaplı Sırdaş'taki kayıtları esas alıyoruz. Sırdaş'ta bu konuyla ilgili ayrıca şunlar yazılıydı. Tonlarca ağırlıktaki bu lahti devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları urganlarla binbir güçlükte gün yüzüne çıkarmışlar. Bugünkü Fatih Camisi'nin avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine teşhir edilmiş. Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahtin resmi çekilmiş ve devrin gazetelerinde yayınlattırılmıştı. İşte o dönemde yayınlanan resimli gazetedeki resim budur. İşin ilginç kısmı Karakaplı'ya giren lahtin yayınlandığı bu gazete daha sonra bilinmeyen bir güç tarafından o dönemde toplatılmış, geriye kalan nüshaları ise örtbas edilip farklı hikayeler anlatılarak konu özünden saptırılmıştır. Fatih Camisi'ndeki teşhirinden sonra lahit oradan alınıp Molla Ferani İsa Camii'nin yanında bulunan kraliçe mezarlarının yanında bir yere konulmuş. Bundan sonraki akıbeti ise bilinmemektedir. Yaşanan bu Medusa hadisesi ile alakalı olay tarihinin eski olması ve bazı örgütlemelerce saklanması istediği için gerçekten de çok azdır. Ancak yine de ekteki bilgi ve belgelerin tamamına bakarak birçok sonuca varabilmek de mümkündür. Ama akıllara takılan birkaç önemli soru da vardır. Lahti ve cesedi isteyen örgüt kimdir? Lahit nerededir? Ceset nerededir? İncelemeyi yapan bilim adamı kimdir? Cesetten parça örneği alıp saklamış mıdır? Cesedi ve lahti isteyen örgüt, kendilerini Gülhaç örgütünün mirasçısı kabul eden İtalya'da ayrılıkçı bir mason locası. Locanın büyük üstadı, zengin bir sanayici olan Alberto Francesco Agustin tarafından Medusa'nın ele geçirilmesi amacı ile dönemin ünlü Türk masonlarından Beyşe'yi görevlendirmiştir. Beyşe Osmanlı locasında 32. dereceden masondur ve sıkı bir Abdülhamit düşmanıdır. Şeyh'in Almanya'nın Mannheim şehrinde yaşayan ikinci kuşaktan torunu, dedesinden aldığı notlardan ve yazdığı bazı mektuplardan derlediği iletideki bilgilerin olayın üzerindeki sır perdesini aralamaktadır. O dönemde Abdülhamit Han'ın akılcı stratejisi yüzünden Şeyh'in amacına bir türlü ulaşamamıştır. Lahit Molla Fenari Camii'nin avlusuna getirilince gece vakti Beyşe'nin adamları tarafından bölgenin zaptiye komiserine rüşvet verilmek suretiyle çalınarak önce Büyükada'da Erzurumlu A Efendi isimli bir başka masonun yazlık köşkünde, daha sonra da İstanbul'a ticaret amacı ile gelen bir İtalyan gemisi ile İtalya'ya gönderilmiştir. Muhtemelen lahit halen İtalya'da faaliyet gösteren locanın elinde bulunmaktadır. Abdülhamit'in cesedi incelettiği kişi ise Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü sahibi, bakteriyoloji biliminin kurucusu, ünlü Alman biyolog Robert Koch'tur. Koch inceleme amacı ile cesetten parçalar almış ve detaylı günlükler tutmuştur. Ölümünün ardından muhtemelen bu notlar ve ceset parçaları da Mason locasının eline geçmiştir. Bu hususta işaretler olmasına rağmen çok net bilgiler yoktur. Beyşe'nin büyük üstad Alberto Francesco Agustin'e ithafen lahti çaldıktan hemen sonra kendisine Antetlik adıyla İngilizce olarak yazdığı mektupta olayları açıkça ifade etmektedir. Mektubun orijinali halen torununda bulunmaktadır. Mektubun kopyası şu anda görüntüdedir ve mektupta tam olarak şunlar yazmaktadır. Yüce Üstad Hazretleri, Tanrı biliyor ki önemli vazifemi yerine getirmek için bir senedir gece gündüz demeksizin çalıştım. Nitekim saraydaki Kızıl Abdülhamit'in nasıl bir melun olduğunu hepinizce malumunuz. Diğer hadiselerde de olduğu üzere bu hadisede de amacımızı engellemek adına elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Zira bu melun teşkilatlarını kullanmak suretiyle her ne kadar bizi tam bir gaflete düşürmeyi arzu etmişse de tam manası ile muvaffak olamamıştır. Tabutu gazetelerde boş şekilde teşhis ederek hem ahalinin merakını abes olduğunu anlatmış hem de kendisinin bila teminat altında acuz eylemiştir. Ekselansımız da tam manası ile çileden çıkartan bu cüreti teşebbüsün ardından gazetelerin tüm nüshalarını cem etmek ve bertaraf etmek için cemiyetimizin 2 köşkbaha altını harcanmıştır. En nihayetinde tabutun bulunduğu Molla Ferani Camii'nin mıntıkasına bakan zaptiye komiserine adap miktarında altın vererek acuz eyledik. Bir vapur yardımı ile gece vakti
Erzurumlu A Efendi'nin Büyükada'daki yazlık köşkünün tenha bir kısmına derç eylemeye muktedir olduk. Lakin tabutun içerisindeki kutsal varlıktan ne bir iz ne de bir nişan yoktu. Bu hususta size acizane tavsiyem, Sultan'ın Almanya'dan getirtip cemiyetimizin kutsal sırlarını incelettiği Doktor Robert Koch ile görüşmeniz olacaktır. Tabutu İtalya'ya ne zaman nakil edeceğimize bizi telgrafla söyleyiniz lütfen. Malumunuz üzere İstanbul'dan nakit yapılacak Türk gemisi bulmak hayli zordur. Bu yüzden İtalya'dan ticaret maksadıyla gelen gemilerle tabutu nakil etmek daha zahmetsiz olacaktır. Lakin bu gemilerde öyle her istenildiği vakit İstanbul rıhtımlarında bulunmamaktadır. Bu sebeple gerekli nakil zamanını bize bildirirken bu müddeti de dikkate almanızı arz ederim. Aciz kulunuz B.Ş. B.Ş. Tıbbiye Mektebi'ni bitirmiş, iyi derecede İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilen bir doktordu. Ayrıca 2. Meşruiyet döneminde mebusluk yapmış, Türk Adli Tıp Kurumu'nun kuruculuğunun yanı sıra Teşkilat-ı Mahsusa'nın da kurucu üyeleri arasında yer almak. İttihat ve Terakki üyesidir. Osmanlı hükümeti tarafından 14 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'nun uygulama görevi Teşkilat-ı Mahsusa'nın örgütüne verilmişti. Teşkilatın bölüm şefi B.Ş. 1910'daki Jön Türkler Kongresi'nde Ermeni tehcirinin gündemini getiren kişiydi. Kanunun çıkarılmasından sonra tehciri planlayıp uygulayan asıl kişi oydu. Ancak birçok konuda sarayın tasvip etmediği örgütlenmelerin içerisinde bulunduğu için birkaç defa tutuklanmış, Mondros mütarekesinden sonra Nemrut Mustafa Divanı adıyla anılan mahkeme tarafından gıyabında yargılanarak savaş çıkarmak ve Ermeni katliamı nedeniyle idama mahkum edilmişti. 2 Kasım 1912'de Enver Paşa ve Talat Paşa'nın birbirleriyle Alman savaş gemisiyle Sivastopol üzerinde Berlin'e kaçmıştı. Yine ünlü Türk masonlarından İ.B. Abdülhamit devrildiğini bildiren heyette yer alan dönemde Emmanuel Karasu'nun samimi dostu, aynı zamanda bağlı bulundukları Mason locasından loca arkadaşıydılar. 17 Nisan 1922'de bir suikast sonucunda Berlin'de öldürülmüştü. Ancak bu tarihe kadar zaman zaman bağlı bulunduğu locadan ve diğer masonlardan Lahit'le ve Medusa ile ilgili bilgiler almış, bu bilgilere notlarında kısa kısa yer vermişti. Ancak ekranda gördüğünüz Lahdin nakil edildikten sonra İtalya'da çekilmiş elimizdeki son fotoğrafında yine şahsi notları arasında çıkmıştı. Makul bir görüş yürütmek gerekirse Abdülhamit Han'ın tahttan inmeden önce cesedi imha ettirilmiş olması kuvvetle muhtemeldi. İncelemeyi gerçekleştiren Doktor Robert Koch'un elindeki cesedin parçaları olduğu bilinmekte ve muhtemelen bu parçalar günümüzde bahse konu örgütün elindedir. Ve yeni teknolojik gelişmeler kullanılarak parçalara DNA ve benzeri testler yapılmakta olduğunu tahmin etmek güç değildir. Ancak yazıktır ki bu konuya dair elimizde bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. B.Ş.'nin torunundan dedesine kalan ve bu konuda birçok başka nemli olaya ışık tutacak daha detaylı notlar da vardır. Ancak kendisi kişisel güvenliğini gerekçe göstererek daha fazla bilgi vermeyi reddetmiştir. Ve Osmanlı'daki Medusa olayı bu şekilde kapanmıştır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.